Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 3. sezona ulaştık ve çok fazla özet isteyen oldu. Malumunuz her sezonun arası uzun olunca, çok uzun olunca bazı şeyler unutuluyor ya da önceki sezonlarda vurgulanan yerleri tekrar hatırlamak isteyenler oluyor. O yüzden bugün ilk iki sezonun özeti için karşınızdayım. İlk sezonun özetini yapmıştım. Geçen sezon öncesi şöyle bir baktım, kontrol ettim, tekrardan 40 dakika konuşmuşum. Fakat bu videoda iki sezonu toplamda 30 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Biraz zor olacak ama deneyeceğiz. Çok hızlı, sadece kritik yerlere temas ede gideceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Şimdi dizimizi biz 101 yılında 101 konseyiyle açıyoruz. Başta yaşlı kral Jaehaerys var. Targaryen kralları arasında en önemli isimlerden birisi, hatta en önemlisi bana göre. Çok fazla çocuğu var ama 2 tane oğlu var. Bu iki prens gelmiş geçmiş açık ara en iyi varislerden. Büyük olan Aemon ve bunun bir küçüğü var, Baelon. Aemon dizimizde Rhaenys'in babası oluyor kendisi. Baelon ise Viserys ve Daemon'un babası oluyor. Aemon normalde taht konusunda net aday, açık ara aday ve Baelon'un da onun bir alt kademesinde. Yani Baelon'un bu konuda aslında hiçbir sıkıntısı yok. Ama 92 yılında, yani bu konseyden bir 9-10 yıl önce şanssız bir şekilde Aemon ölünce bu problemler başlıyor. Kralın ardından tahta geçecek isim konusunda ciddi bir belirsizlik yaşanıyor. Normalde bu verasetin Büyük Prens üzerinden, yani Aemon üzerinden Rhaenys'e devam etmesi lazım. Ama Kral Jaehaerys daha çok genç olan Rhaenys yerine kendi oğlu Baelon'u kendi varisi seçiyor. Veraset konusuna bir müdahalede bulunuyor aslında burada. İşler bu noktada karışmaya başlıyor zaten. İlerleyen yıllarda Baelon da şanssız bir şekilde ölünce veraset konusu komple kırılıyor. Jaehaerys zaten çok üzgün durumda. Çok fazla çocuğunu falan kaybediyor. İyice yaşlanmış, artık tamamen yorgun durumda. O yüzden artık ben diyor karışmayacağım bu işe ve bir konsey topluyor. Karar diyor toplayalım, herkesi çağıralım, çok büyük bir konsey yapalım ve karar diyor onlar versin. İşte o dizimizin ilk sahnesindeki 101 konseyi burası. Rhaenys normalde devre dışı artık. Onun oğlu Laenor en büyük adaylardan biri. Henüz 7 yaşlarında falan o zaman. 24-25 yaşlarında daha olgun, kendini bulmuş bir isim Viserys var karşısında ve sonuçta Viserys'i açıklıyorlar. Viserys'i seçiyorlar burada. Normalde bu şekilde oluyordu fakat biz dizide bunu doğrudan Rhaenys ve Viserys arasında gördük. Yani onları koyarak yaptılar. Yani bu bahsettiğim iki farklı olayı birleştirdiler dizimizde ve sonunda Viserys seçildi, kral oldu. Bu sahnenin ardından 11 yıl atladık ve 9 yıllık taht süresiyle Viserys karşımıza çıktı. Erkek çocuğa çok takık durumda. O Aegon'un rüyasını kendince yorumlamaya çalışıyor ama eşi Kraliçe Aemma doğum sırasında bebeğiyle birlikte ölüyor. Geriye tek çocuk Rhaenyra kalıyor. Yani yine bir veraset problemi bizi bekliyor. Kralın çevresinde ise iki tane önemli adam var. Birisi böyle ipe sapa gelmez, kralın kardeşi Daemon. Diğeri ise kralın eli olan Otto Hightower. Viserys zaten zayıf bir kral ve Otto gibi akıllı, kıvrak, böyle zekasıyla meşhur bir adam. Ya onu kolay bir şekilde etkilemeyi ve aklına girmeyi başarıyor. Viserys'in zaten o taraflarda pek işi yok yani ve Otto bu konuda hani kralı etkileyip araya girebileceğini düşündüğü için Daemon'u kendisine rakip, yani bir tehdit olarak görüyor ve onu hiç sevmiyor. O yüzden kralın kulağına gidiyor ve Daemon'un ilk bulduğu fırsatta ölen çocuğu üzerinden böyle şakalar yaptığını falan söylüyor. Bu arada bu haber bize Mysaria üzerinden Otto'ya gidiyor. Viserys de kardeşine sinirlenip Rhaenyra'yı varisi yapıyor. Yine Otto'nun yönlendirmesiyle oluyor tabii bu da. Bunda tek sebep de bu değil tabii. Viserys'in Rhaenyra'ya duyduğu güven, hani bunlar her biri etkili. Yani geriye dönüp baktığımızda aslında Otto Daemon'dan kaçacağım derken Rhaenyra'yı başına bela etmiş oluyor. Daemon şehir muhafızlarının başında, hatta burayı bu hale getiren kişi, bu kurum yapan kişi kendisi. Burası 3. sezonda karşımıza çıkacak bu arada. Aradan bir 6 ay falan atlıyoruz bu olaylar, işte biraz önce anlattığım olayların üzerinden. Daemon bir ejderha yumurtası çalıp bunun üzerine sinirleniyor ve kaçıyor gibi yapıyor. Yani uzaklaşmak istiyor. Ejderha yumurtası çalıyor ve gidiyor Dragonstone'a yerleşiyor. Orada da Mysaria'ya hediye ediyor bunu. Mysaria'dan doğacak çocuğum falan diye ekliyor, biraz süslüyor. Ama Rhaenyra burada inisiyatif alarak atlıyor ejderhasına. Yani sorun böyle çözümsüz bir noktaya giderken atlıyor ejderhasına, gidiyor ve Dragonstone'dan, bu Daemon'dan gidiyor bu ejderha yumurtasını alıyor geliyor. İkilinin arası, Rhaenyra ile Daemon'un arası o zamandan beri çok iyi. O yüzden Daemon'u isyan sınırından döndürüyor aslında. Olayı böyle kılçıksız bir şekilde çözüyor. Bu arada yumurta da aslında Rhaenyra'nın kardeşi için seçmiş olduğu yumurta. Rhaenyra ile Alicent çok yakın arkadaş aslında. Tabii kitapta çok daha büyük Alicent'ın yaşı. Böyle bir şey hiç yok ama dizide onlar üzerinden okutmak için senaryoda böyle bir seçim yapıldı. Neyse, Otto yine akıl oyunları falan derken Viserys'i böyle evliliğe doğru itiyor ve varis sorunu çözmek için kendi kızını adım adım Viserys'e doğru yaklaştırıyor ve nihayetinde Laena'yı, yani Valerion'ları da
saf dışı edip yani onları bertaraf edip kralın aklına girerek bir şekilde Viserys'le Alicent'ı evlendirmeyi başarıyor. Valyrionlar iki konseyde de veraset konusunda yok sayılınca ve üzerine bu da gelince peş peşe Corlys artık patlıyor ve gidiyor kendi şehrine yerleşiyor ve orada Daemon'u çağırıyor. Hatta Daemon ona gidiyor. Daemon'la beraber anlaşıyor ve Otto'nun o hasır altı etmeye çalıştığı basamak taşına yani basamak taşı savaşlarına başlıyorlar. Burada oraya savaş açıyorlar kendi başlarına. Çünkü aynı zamanda Valyrionlar da Valyria kökenli ve deniz gücüyle ünlü bir aile. Basamak taşındaki bu korsanlar en çok burada aslında Corlys'e zarar veriyor. Çünkü oradaki ticareti engelliyor. Otto'nun da bu meselenin üzerine düşmemesinin sebebi de aslında tam olarak bu. Corlys'in daha fazla güçlenmesini, oradan yapacağı ticaret vesaire güç kazanmasını istemiyor. Buradan bir 3 yıllık daha atlama yapıyoruz. Aegon falan çocuklar yavaş yavaş doğmaya başlıyor. Onları tekrar tanıtmaya gerek yok. Rhaenyra'yı evlendirmeye çalışıyorlar ama bu sorun oluyor. Viserys ve Rhaenyra'nın arası gittikçe açılıyor. Daemon basamak taşı savaşını kazanıp kendisini kral ilan ediyor ve tacını geliyor abisine veriyor ve barışıyorlar tekrardan. Rhaenyra ile Daemon bir noktada yakınlaşıyor fakat Daemon Rhaenyra'ya bunu yapamayacağını düşünüp kendini geri çekiyor ama Rhaenyra da gidip Cole'la birlikte oluyor. Cole kral muhafızı yapan, Cole'u kral muhafızı yapan zaten kendisi bu arada ve Cole yeminini bozmuş oluyor. Yine Mysaria aracılığıyla haber uçuyor burada Otto'ya ve Daemon'la Rhaenyra'nın bir genel evde olduğu bu Otto'nun işte kulağına gidince Otto tabii fırsatı kaçırmıyor ve gidiyor hemen Viserys'e bunu fısıldıyor. Viserys ve Daemon çok büyük bir kavga ediyor. Daemon en sonunda evlenmek istiyor ama yani sürgün ediliyor sonuç olarak ve ayrılıyor buradan. Rhaenyra açısından o politik anlamdaki ilk zihinsel kırılması burada yaşanıyor. Yani babası buna prenses gibi davran ve Laenor'la evlen deyince ben prenses gibi davranırım ama sen de kral gibi davranacaksın diyor. Yani çevrendeki akbabalardan akıl almayı bırak ve kendi kararlarını almaya başla diyor. Krala krallık öğretiyor burada. Karşılıklı olarak bir şekilde anlaşıyorlar bu mevzu üzerine, bu Rhaenyra'nın bu çıkışı üzerine ve Viserys gidiyor Otto'yu görevinden alıyor. Otto zaten hani yine sinsice Aegon'u varis yapmak için böyle Viserys'in kulağına fısıldayıp onu darlayıp duruyor zaten bu süreçte ve Viserys bu durumdan gerçekten rahatsız, sıkılmış durumda. Rhaenyra'nın varis olarak kalmasını istiyor çünkü. Yeni kralın eli olarak da Lyonel Stark seçiliyor. Dizide o da biraz daha böyle farklı gözüktü ama hem müthiş bir savaşçıdır hem de aşırı zeki, siyaseti, politikayı bilen bir adamdır. İki oğlum da zaten adım adım çıkmaya başlıyor buradan itibaren. Biri Harwin, malum Pişler'in babası. Diğeri ise hala dizimizde olan Larys. Bunlarla beraber Daemon eşi Rhea Royce'u öldürüyor. Otto saraydan gidiyor ve kızına ileride olabilecekler konusunda böyle kısa bir öğüt veriyor. Alicent açısından da ilk kırılma burada oluyor çünkü. O yüzden anlatıyorum. O Rhaenyra'ya inanmak isterken Larys prensesin hamilelik engelleyici bir ilaç içtiğini fısıldıyor burada Alicent'ın kulağına ve Alicent burada kafa olarak kopuyor. Onun doğup büyüdüğü Old Town dediğimiz yer aslında inancın merkezi. Alicent hep böyle bir çevrede ve önünde sürekli böyle bir görev, bir düzen, bunu yapacaksın, bunu edeceksin şeklinde büyümüş. Öyle bir karakter yani. Ya ben biraz aslında bu yönden Game of Thrones'taki Catelyn Stark'a benzetiyorum onu. Önlerine bir hedef koyduğun zaman bunlardan iyisi kesinlikle yok. Mükemmel bir şekilde yapıyorlar o görevi ama iş düşünmeye, yaratıcılığa karar vermeye yani kendi bir şey yapmaya geldiklerinde işe her şeyi ellerinin üzerine bulaştırıyorlar. O yüzden Alicent Rhaenyra'nın içinde olduğu konumu kabullenemiyor ve yıllar geçtikçe de biz görüyoruz ki Rhaenyra'yı ayıpladığı, kınadığı her şeyi birebir kendisi yapmaya başlıyor. Ve bunların ardından Laenor ile Rhaenyra'nın evlilik gününe geliyoruz. Cole ilk olarak Rhaenyra'ya her şeyi arkada bırakıp kaçalım falan diyor. Ardından da düğün günü sinirlenip ortalığı birbirine katıyor. Laenor'un sevgilisini öldürüyor. Fakat gidip her şeyi anlatıp Alicent'ın himayesinde ona tam yemin edip yani böyle kılçıksız sıyrılıyor bir şekilde tüm olaylardan. Hani hiçbir sıkıntı kalmıyor burada. Alicent onu hem kendi öldürmesinden hem de o çevredeki olaylardan çekip alıyor. Alicent'ın o çevre genişlemesine bir ekleme daha oluyor bu. Yani Alicent o Larys'in ardından Cole'da derken o saraydaki ağını biraz daha böyle genişletme ve güç kazanmaya başlıyor. Larys ile işin geldiği nokta zaten hani hepinizin malumu. İlk 5 bölümü bu şekilde kapatıyoruz. Artık güncel oyuncular yavaş yavaş gelmeye başlıyor. 10 yıl atlıyoruz. Alicent işte çocuklar konusunda böyle alttan alta ısıtmaya başlıyor ortamı. Rhaenyra Jace ile Helaena'yı evlendirmeyi teklif ediyor. Bence bu arada tüm bu sürecin en mantıklı kısmı bu olabilir. Alicent anında reddediyor tabii. Alicent Larys ile konuşurken
Alicent Otto'nun dönmesini istediğine dair böyle bir şey söylüyor ve Larys de onu sıkıştırmak için gidiyor, hem kendi abisini hem de babasını öldürtüyor ve kraliçeye gidip sen istedin ben yaptım diyor ve orada kraliçeyi zaten Alicent'ı bağlıyor. Tüm bu süreçte Daemon ile Laena evleniyor. 2 çocukları var ama Laena yeni hamileliği sırasında öleceğini anlayıp ejderhası Vhagar'ın önüne atıyor kendini. Aemond'un ejderhası yok zaten, herkes dalga geçiyor onunla ama Aemond Laena'nın cenazesi sırasına gidip Vhagar'ı buluyor ve Vhagar'a, bu ilk başta Vhagar onun böyle bir cesaretini test ediyor ama Aemond bir şekilde ejderhaya binmeyi başarıyor. Sonrasında tabii çocuklar arasında kavga çıkıyor. Bey ile Rhaena'nın alacağı ejderhayı çaldı falan muhabbetleri dönüyor. İşte arbede falan derken en son bu Aemond pişler muhabbeti yapınca Luke da hançeri alıyor, Aemond'un gözüne çekiyor. Viserys burada çok takık pişler mevzusuna. Aemond'u biraz sıkıştırıyor. Bu piş muhabbet nereden çıktı? O da Aegon üzerine atıyor. Yani annesini satmıyor. Tabii Alicent da biraz daha böyle ortalığı şey yapmak, biraz daha işte değiştirmek için göze göz diyerek hançerle Luke'un üzerine atlıyor. Rhaenyra da araya giriyor, onu durduruyor. İşte şimdi gerçek yüzünü herkes görüyor diyor. Sonrasında da Daemon ve Rhaenyra evleniyor zaten. Ve tekrar bir zaman atlaması falan oluyor. Bir 6 yılda atlıyoruz. 132'ye geliyoruz. Artık tüm oyuncular burada tamam. Tabii Lionel'ın ölümü sonrasında Otto tekrar kralın eli oluyor. Bence Viserys'in yaptığı en büyük hatalardan biri de budur. Viserys artık zaten bu süreçten sonra iyice güçten düşmeye başlıyor. Kafa gidiyor. Yani bu süreçte Yeşiller istedikleri gibi yönetiyorlar. Yani istedikleri pozisyonu, istedikleri kişiyi alıyorlar. İstedikleri planı kurguluyorlar. Rhaenyra zaten burada uzakta durumda. Yani kraliyetle doğrudan bir bağlantısı olmadığı için istedikleri gibi at koşturuyorlar sarayda ve gücü tamamen eline alıyorlar. Corlys diğer taraftan Luke'u varisi yapmıştı aslında. Driftmark için oraya varis yapıyor. Ama o da basamak taşı savaşlarında yaralanıyor ve ölüm riski olduğuna dair bir haber geliyor. Otto da tabii fırsatı kaçırmıyor. Bunu kullanmak için hemen gidiyor, onun kardeşi Waymond ile bağ kurup onu olaya dahil ediyor. Çünkü kafasında kurguladığı bir şey var. Yani eğer ki burada Waymond Driftmark için taht iddiasında bulunur ve Pitch diye Luke'un iddiasını sorgulatırsa Jace'in ve onun üzerinden Rhaenyra'nın varislik iddiasını ortaya atıp hani bunu sorgulanır hale getirmek istiyor. Waymond da bunun için tabii saraya geliyor Otto'nun hamlesiyle beraber. Viserys'in falan zaten bu olaylardan hiç haberi yok. Tahtta onun adına Otto var ve kararı o verecek. Yani bunu planlıyorlar tamamen ama tam o anda Viserys tabutundan çıkıyor, geliyor ve dizinin biz en iyi sekanslarından birisini izliyoruz. Viserys zar zor yürürken kimsenin yardımını kabul etmiyor. Fakat Daemon abisini gidiyor, orada bir omuz oluyor, yardım ediyor tahta çıkmasına ve tacını alıyor, başına geçiriyor ve gidip daha sonrasında da Waymond'un kafasını kesiyor. İşte yemek falan derken bir süre sonra zaten Viserys ölüyor ama tam kafası gidik halde Aegon'un rüyasıyla alakalı bir şeyler söylüyor. Yani kendi kendine fısıldıyor. Alicent da bunu duyuyor ve kendi oğlu gibi düşünüp o yıllarca kendini inandırmak, kandırmak için aradığı sebebi bulmuş oluyor. Viserys ölünce Rhaenyra'nın yokluğundan faydalanıp hemen Aegon'u tahta geçiriyorlar zaten. Rhaenyra ölü bir çocuk doğuruyor. Bunun acısıyla falan uğraşıyor bu süreçte. Bu konseyde zaten neredeyse tamamını ele geçirmişler ve hemen hemen her şey planlı zaten. Otto var, Viserys temsilen Alicent var, Büyük Üstad Orway var, Donanmabaşı Tywin Lannister var, Kanunbaşı Jasper White var, Cole var. Zaten hani bunların tamamı bunu tasarlayan isimler ve zaten birçoğu sonradan gelen isimler. Diğer tarafta ise Westerling var ve kral muhafızlarının başında ama bunlara destek olmuyor. Üniformasını atıyor ve çıkıyor gidiyor. Diğeri ise hazineden sorumlu Lyman Bisbury. O da gerçekten çok akıllı bir adam ve onurlu bir adamdır. Tabi burada bunlar fikirlerini konuşurken kendi fikrini ortaya söylediği anda öldürülüyor ve ilk dökülen kan aslında bu oluyor. Sonrasında taş töreni, Rhaenys ile Meleys'in kaçması, işte diğer tacın kaçırılması falan diğer büyük olaylar oluyor. Bunları zaten herkes hatırlıyordur. Çok fazla uzatmaya gerek yok burada. Muhtemelen Aegon'un piçi olan Gaemon'u da görüyoruz bir sahnede. Onu da 3. sezonda görme ihtimalimiz var. Tabi Larys ve Mysaria arasındaki rekabette bir yandan aşırı derecede kızışıyor ve en sonunda Larys daha da üstün hale gelip Mysaria'yı şehirden göndermeyi başarıyor. İlk sezonun sonunda da Rhaenyra kendi tacını giyiyor. Yani bir kralımız bir de kraliçemiz var ortada. Hemen Beyla ve Rhaena'yı dahil ediyor ve üvey kızlarının sözüne ne kadar değer verdiğini de gösteriyor bize. Sonrasında tabii Otto bir teklifle geliyor. Alicent'ın o çocukluğundan, bu ikisinin çocukluklarından sakladığı bir sayfayı veriyor Rhaenyra'ya. O da herkesi öldürmekten o an için vazgeçiyor. Bunun üzerine Daemon ve ikisi Rhaenyra çok fena kapışıyor. Daemon boğazına yapışıyor. Rhaenyra ise Aegon'un rüyası muhabbetini Daemon'un bilmediğini, Viserys'in ona bu kadar güvenmediğini ve ona anlatmadığını, ya daha doğrusu kendisine daha fazla güvendiğini anlıyor ve onun açısından işler biraz daha değişiyor. Sonrasında siyahlar ilk hamle olarak bu boğazı
hem gemilerle hem de ejderhalarla kapatıyorlar. 3. sezonun ilk bölümde göreceğimiz o Boğaz Savaşı'na dair sebepler aslında ilk buradan başlıyor. Kral topraklarına giden o deniz ağını tamamen kesiyorlar ve biz sezonu savaşın başladığı o anla kapatıyoruz. Luke daha güvenli diye Rhaenys'in akrabalık bağı sebebiyle yani güneye Baratheon'lara doğru o tarafa doğru elçi olarak gidiyor. Barış görüşmelerinde bulunmak ve kendi yanlarına çekmek için. Tabi oraya ondan önce giden biri var, Aemond. Boros Baratheon oradaki o küçük arbedeyi engelliyor ama bir çözüm de sunmuyor burada veya Luke'u bir korumasına elçi olarak gelmesine rağmen bir korumasına almıyor. İşte de gelmiyor zaten bu. Luke o fırtınada şehirden ayrılıyor ama Aemond ve Vhagar da peşine takılıyor. Muhtemelen öldürmek istemiyor. Öyle korkutucu ya böyle korkutmak biraz şov yapmak istiyor. Aemond bunun peşinde zaten ki bunu daha sonrasında biz o içsel hesaplaşmalarından anlıyoruz Aemond'un. Ama iş bir noktada binicilerin kontrolünden çıkıyor. Arx zaten korkuyor. Çok küçük bir ejderha ve bunun yansıması olarak agresifleşiyor. Tabi hız avantajı var zaten. Bunun avantajı da Vhagar'a saldırıp onu böyle iyice sinirlendiriyor. Yani Vhagar'ı bayağı sinirlendiriyor. En sonunda da Vhagar yine böyle bir pusu atıp tek lokmada Arx'i parçalıyor ve İlk sezonumuz bizim bu şekilde bitiyor. İlk sezonun gerçek seviyesi gerçekten çok ayrı bir arada. Konuşması, izlemesi ayrı bir tat veren bir ara. İkinci sezonla aralarında gerçekten epey bir fark var. Bunu söylemek lazım. İkinci sezonu ise biz Luke'un ölümü ve onun aftermath'i gibi açıyoruz. Luke'un ölümü artık iki taraf açısından da anlaşma zeminini tamamen kapatıyor. İki tarafın bir ortak zemini kalmıyor. Yani kalmaması gerekiyor ama işler öyle olmuyor. Alicent ve Rhaenyra'dan biz bunu biliyoruz. Ama bir yandan artık yavaş yavaş ittifaklar kurulmaya, ordular hareket etmeye başlayacak bu noktadan itibaren ki Luke aslında doğrudan bunu yaparken ölmüştü. Yani başlamıştı bile. Yeni sezonda biz İlk sezonumuzu Winterfell'le açıyoruz. Jace anlaşma zemini bulmak adına Cregan Stark'la görüşüyor ve ikilinin kanları birbirine çok hızlı bir şekilde kaynıyor ve Jace Stark'lardan destek sözünü alıyor. Fakat Cregan tüm orduyu hemen hazır edemem ama şu anda yaşlılardan oluşan hazır, savaşmaya hazır, her şeyle hazır bir 2000 kişilik ordum var. Onu sana verebilirim diyor. Yani böyle biraz öncü birliği gibi değil ama öyle düşünmek lazım biraz. İşte savaşa hazır bir ekip gönderiyor ve ikinci sezonda biz zaten yolda görüyoruz bunları. Ayrıca 3. sezonda onları çok sık göreceğiz. Zaten birazdan da bahsedeceğim. İkinci sezonun sonunda da net bir şekilde görmüştük kendilerini, Frey'lerin oradan Timis'ten geçerken. Jace bunun yanında ayrıca Jaime'nin üzerinden Vadi ile de bir anlaşma koparıyor ve doğrudan iki büyük hanenin burada desteğini almış oluyor. Onun stratejik önemini ve gerçekten de politika ve tahta yatkınlığını buralardan görebiliyoruz aslında. Burada Frey'lerle anlaşıp kışkurtlarının o rahat bir şekilde oradan geçiş sağlamasına sebep olan da kendisi aslında. Bunu da tabii Rhaenyra'dan falan herkesin habersiz gidip yapıp alıp geliyordu bu anlaşmayı da. Yeşiller tarafında ise Aegon taht için fazla heyecanlı ve aşırı toy durumda. Jaehaerys ile o at binme muhabbetleri var. Hani Lannister üzerinden gerçekten böyle hiçbir şeyi ciddiye almaması falan ya bunların en büyük kanıtı aslında. Yine taht odasındaki o sıradan halkı dinlediği böyle sahneler falan var. Yani bunlar her şeyi bize söylüyor yani. Özetle şu çok bariz bir şekilde ortada. Aegon'un kral olma potansiyelinin, yetkinliğinin herhangi bir şekilde olmadığı çok net yani. Bunu tartışmaya bile açık mevzu değil bu. Diğer taraftan ise aslında Aemond için çok daha fazla şey görmemiz lazımdı. Buralar çok eksik kaldı bence. Luke'un ölümünü nasıl anlattığı hiçbir fikrimiz yok. İşi bu noktaya getiren tamamen kendisi fakat bir noktada ister olarak bunu net şekilde istemediğini ve Vhagar'ın kontrolünü kaybettiğini biz biliyoruz. Ama sonuçta bunu bu şekilde anlatacak hali yok yani. Ben yaptım diyecek oraya gidip yani bu net bir şey. Otto'nun, Alicent'ın ve Aegon'un buna dair tepkilerine dair hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece Aegon'un onu konseye çağırmasından Aegon'un desteklediğini, Alicent ve Otto'nun ise bunu çok büyük bir hata olarak gördüğünü ve tepki gösterdiğini biliyoruz. Ki kitapta bu kısımlar çok daha açık bir şekilde anlatılıyordu. Gençlerin Aegon ve Aemond ikilisinin kanı kaynıyor. Savaş istiyorlar. Diğerleri ise daha sakin kalıp bunu bir politika savaşına döndürmek ve kendi konumlarının avantajını kullanarak kazanmak istiyorlar ama Otto ve Alicent da aslında tamamen aynı çizgide değil. Yani burada yeşiller içinde herkesin tamamen apayrı bir ajandası var burada. Zaten Aegon'u da bir kral gibi görmüyorlar. Asla da görmediler. Sadece öyle kolayca yönetebilecekleri, arkada işte işleri kendi istedikleri gibi yönetebilecekleri, yürütebilecekleri biri gibi görüyorlar Aegon'u ve ona sürekli bu şekilde bakıyorlar. Aemon zaten tamamen kafasına göre yani kendi istediğini yapan, kendi kafasına göre takılan bir tip. Gidiyor zaten ilk olarak kolu yanına çekmeye çalışıyor ve bunu da başarıyor. Hanelerden Roseby ve Stockworth de kendi yanlarına çekiyorlar ki kral topraklarına çok yakın yerler bunlar. Düşman olma ihtimalleri de pek yok açıkçası. Rhaenyra uzun arayışlar sonunda
oğluna, daha doğrusu Arex'in kanadına dair bir ölümüne dair bir iz buluyor ve o oğlunun yazısını tutarken ejderha Cyrex de kendi çocuğunun yazısını tutuyor. Gerçekten burası da güzel sahnelerdendi bence. Rhaenyra Aemon'u istiyor. Zaten bu bölümde söylediği tek şey bu oluyor. Daemon da bunun üzerine harekete geçiyor ve bizi kan ve peynir olayına bağlıyor. Sezonun ortalamasını düşününce bence ekrana alınma şekli o kadar da kötü değildi. Ama işlenişi gerçekten çok kötüydü. Sonuç olarak Aegon oğlu Jaehaerys öldürülüyor. Dizide bu tarz şeylerin boşluk bırakılması aslında benim pek hoşuma gitmiyor. Yani bunu söylemem lazım. Bunu zaten defalarca söyledim. Aemon üzerinden de aynı şey. Bu olay üzerinden yine bu şekilde. Sanki Daemon için ya Aemon için gidiyorlar burada. Tamam, Aemon da hedef olarak koyuyor ama iş bir anda diğer tarafa dönmüş gibi yansıtılması hoş değil. Bir yanlış da olsa, bu yanlış yapılıyorsa bunu yapan kişinin gidip yapsın, gitsin, sorumluluğunu alsın. Aemon Luke'u öldürüyorsa çıksın, ben yaptım kardeşim bunu desin. Daemon doğrudan bunu yapıyorsa kardeşim bunu ben yaptım desin. Yani böyle sanki her şey istemeden oluyormuş gibi böyle bir ortam olması falan senaryo açısından beni biraz rahatsız ediyor aslında. Kan ve peynir olayında Otto görev yerine dön diyor Cole'a ilk başta. Aslında yani şunu demek istiyorum. Bu olayın gerçekleşmesindeki sebep Cole ve Alicent'ın takılıp Cole'un görev yerini terk etmiş olması. Yani kapıda görev tutmaması. Cole daha sonrasında kendi hatası için Eric'i suçluyor burada. Ve kendi pişmanlığı yüzünden, yani saçma sapan sebepleri yüzünden Eric'i suçluyor ve daha sonrasında onu Rhaenyra'yı öldürmek için gönderiyor. Ve Cargill kardeşlerin biz duellosunu görüyoruz. O da güzel sahnelerdendi. Diğer tarafta da Yeşillerde ise Otto bunu bir fırsata dönüştürüyor ve Jaehaerys'in ölümünü kullanmaya başlıyor. Onun adını kullanarak böyle bir cenaze yürüyüşü yapıyor ve zalim diye Rhaenyra'nın adını yayıyorlar. İlerideki tepkiler açısından falan bunlar önemli sahnelerdi. Rhaenyra ve Daemon'un arası açılıyor. Çok iyi bir kavga benim için. Dizi içindeki en sevdiğim sahnelerden burası ve Daemon çekiyor gidiyor Harrenhal'a. Ya sonrasında ise tüm sezonu zaten orada geçiriyor. Larys Aegon'un kulağına onun anlayacağı şekilde fısıldıyor. Yani o şekilde fısıldıyor ve Aegon da Otto'yu görevden alıyor. Aegon aslında ilk başta tüm bu sıçan avcılarını astırıyor ve gidiyor Blood'ı öldürüyor. Sonra da kendisiyle yüzleşen Otto ile kapışıyor. Bu sekansta dizide Aegon'un gerçekten Aegon gibi olduğu tek sahne olabilir. Sunfire ile olan o bağını da hesaba katarsak Otto'yu görevden alıyor ve yerine en sonunda Cole'u geçiriyor. Hızlıca Daemon sonrası Siyah Konsey'de bir hatırlamış olalım. Rhaenys orada zaten ki hani en sağduyulu isim o an itibariyle. Corlys kralın eli fakat daha sonradan oluyor. Baltimos Celtigar var. Bu da 3. sezonda bence çok önemli işler yapacak ve kritik kırılmalara yol açacak bir isim. Onlar da bu arada Valerian soyuna sahip bir aile ve para işlerinden anlayan bir adam bu. Lord Simon var. Uyku Kalesi'nin sahibi o da. Şu anda Meleis'in öldürüldüğü yer oluyor burası. Gorman Massey var. Aynı zamanda Rhaenyra'nın hizmetçisi elinde var. Daha sonrasında şehre gönderdiği onun babası oluyor. Kitaplarda böyle normalde Vermitor'a bineceğim diye ölüyordu. Fakat dizide onu çok daha farklı şekilde işleyecekler muhtemelen. Ve Alfred Broom var. Yani o da çok enteresan tavırlarıyla dikkat çeken bir karakter. Birinde Rhaenyra'yı, Jaehaerys'i öldürmekle suçluyor. Diğerinde ise Rhaenyra ile fazla böyle alaycı bir şekilde bir muhabbet yapıyor. Rhaenys onu hiç sevmiyor zaten ki ilkinde o susturuyor yerini bilsen haddini bil diye. Sonrasında da başka bir sahnede zaten doğrudan tartışıyorlar. Rhaenyra daha sonrasında onu Daemon'un yanına gönderiyor ve Daemon'a sen kral ol biz seni destekleyelim diyor. Rhaenyra'yı aslında bir noktada satıyor burada. Daha sonrasında da Daemon Rhaenyra'nın önünde eğildiği o son bölümdeki sahnede de sevinmiyor, arkasını dönüyor gidiyor dikkatle bakarsanız. Rhaenyra diğer yandan Rhaena üzerine bir misyon yüklüyor. Çocuklarından Joff, Aegon ve Viserys'i yani Jace hepsini vadiye gönderiyor ve özellikle Aegon ile Viserys'i Westeros'tan çıkar, Pentos gibi daha güvenli bir yere götür diyor. Zaten orada bir süre yaşadın, orayı biliyorsun diyor. Yani Rhaena karakterine böyle bir korumak için böyle korumalık gibi böyle bir annelik gibi bir misyon yüklüyor burada. Tabi dizimizde Rhaenyra ve Alicent arasındaki o flörtleşme de asla sona ermiyor. Rhaenyra savaşması gerektiğinde bir türlü karar veremiyor ve Alicent ile görüşmeye kral topraklarına gidiyor 3. bölümde. Son kez işte barış ihtimali falan tabii hani biz biliyoruz ki son olmayacak aslında. Alicent'ın Viserys'ten bahsettiği o Aegon olmadığını anlıyor Alicent burada. O Viserys'in kendisine bahsettiği ki buna gerçekten inandığını da ben hiç düşünmüyorum. Çünkü Viserys eğer böyle bir şey dememiş olsa dahi aynı şeyleri gidip yapacaktı. Bu sadece onun bir kaçış yöntemi. Diğer taraftan Mysaria ile de aynı şekilde çünkü Mysaria kardeşlerin olayında Rhaenyra'nın hayatını kurtarıyor. Yani burada Mysaria'da Rhaenyra flörtleşmeleri devam ediyor. Cole ile Aemond bir plan yapıyorlar. Buralar gerçekten önemli yerler ve bu
planı tamamen anlatmıyorlar. İkilisi arasında yapıyor ve diğer herkes saf dışı bırakıyorlar. Aegon dahil ve hedef olarak Harrenhal'a gidiyormuş gibi gösteriyorlar. Aegon falan bundan kesinlikle haberi yok. Diğer konseyin de bundan haberi yok. Hatta Aemond'un da kendi içinde ayrı bir planı var gibi. Daha doğrusu en başta yok ama sonradan anlık bir plan geliştiriyor. Cole'un zaten bunun haberi yok. En sonunda Gwaine ve Cole orduyla beraber yola çıkıyor. Stockworth ve Rosby gibi orduları toplayarak ordusunu büyüte büyüte ilerliyor Cole. Rhaenyra'nın kral muhafızlarının başı Stephen'ın babası Lord Dartly'nin kalesini doğrudan oraya alıyorlar ve başını kesiyorlar. Cole doğrudan zaten kendisi kesiyor. Aemond ve Cole'un gizlice yaptığı bu ilk plan açığa çıkıyor aslında. Yani biz öğreniyoruz. Hedefin kral topraklarının çevresindeki o küçük kaleleri alıp Dragonstone'un kara ile bağlantısını kesmek olduğunu bize söylüyorlar. Ve bu planın da son noktasında kalan son kale de Uyku Kalesi. Cole kaleden doğrudan karadan kuşatıyor bu kaleyi. Vhagar ise yolda pusu atıyor. Yani yardıma gelen ilk ejderhayı indirmek istiyorlar. Plan bu. Doğrudan açık bir görünür bir şekilde saldırıp ejderhanın yardıma gelmesi Dragonstone'dan zaten yakın olduğu için ve bu ejderhayı görünce de Vhagar'a işaret verecekler. Vhagar da gelen ejderhayı halledecek. Bu Cole ve Aemond'un hani herkes Harrenhal'a gidiyoruz diye kandırıp kurguladığı plan. En başından bunu kurgulamışlar. Savaş başlıyor. Yeşiller işte kaleyi kuşatıyor ve Meleys hemen yardıma geliyor zaten. Bunun üzerine Cole bir işaret veriyor ve Vhagar'ın hani sırtında bekleyen Aemond hemen savaşa dahil olacak ama Aemond tam çıkmadan tepede geçerken Aegon'u görüyor ve hemen kafada yeni bir planı oluşturuyor burada. Aegon gitsin diyor. Gününü görsün, bir yaralansın, savaşsın. Sonra diyor ben dahil olurum. Öyle de oluyor. Meleys Sunfire'ı paramparça ederken Vhagar oyuna dahil oluyor. İkisine birden doğrudan böyle bir ateş saçıp yani Aegon'un üzerine de ateş saçıp hiç çekinmeden hatta tamamen net bir şekilde bilerek yaparak Sunfire zaten bu noktada pert oluyor. Aegon ise özel zırhı koruyor ateşten. Yani kısmen koruyor. Hiç değilse ölmesini engelliyor, öyle söyleyebilirim. Sonrasında ise bir savaştan zaten çıkmış olan Meleys ve Rhaenys kaçmıyor. Vhagar'ın üzerine gidiyor. İki ejderha birbirine pençeler işte iç içe geçiyorlar falan. Her yer alev oluyor. İkisi de böyle yerlerde işte yere doğru böyle kapanmak için kanadının kontrolünü kaybedip sürükleniyorlar. Tabii Meleys'in burada çok net bir şekilde çeviklik avantajı var ve o tam düşmandan önce bir manevra yapıp uçuyor. Vhagar bu noktada yere çarpıyor. Aslında burada uzaklaşmak yerine doğrudan yerdeki Vhagar'ın üzerine gitse çok net bir kazanma penceresi var Meleys'in. Biz bunu görüyoruz ama ilk başta Rhaenys kaçmayı düşünüyor. Yani gitmeyi düşünüyor. Fakat sonrasında dönüyor ve koca Vhagar, o 180 yaşındaki 150 metre kanat açıklığına sahip Vhagar'ı kaybediyorlar. Bu Vhagar 150 metre kanat açıklığındaki Vhagar yine pusu atarak bir zafer daha alıyor. O Meleys ve Rhaenys'in son bakışmaları falan çok güzeldi gerçekten bu arada. Sonrasında Meleys'in başı kral topraklarında dolaştırılıyor. Bunlar hep o ejderhalara, Targaryenlara ait o tanrısal bakışı, kutsallığı, o tanrısallığı sorgulatan şeyler bunlar. Bunların etkilerini biz gelecek sezonda göreceğiz. En sonunda ise Mysaeri hamlesine karar veriyor. Elinde ve Diana üzerinden kral topraklarındaki dedikoduları artırıp biraz böyle ortamı kızıştırmak istiyorlar. Yeşiller diğer tarafa zaten tüm kapıları falan kapatmıştı. Giriş ve çıkışı burada kapatmıştı, engellemişti. Rhaenyra da deniz aracılığıyla artık böyle iyice tamamen kıtlık içerisinde olan ve deniz ürünü hariç onu bile zar zor bulabilen bu halka, yani kral topraklarının halkına gemiler aracılığıyla erzak gönderiyor. İnsanlar zaten bu erzak için kapışıyorlar. Ortaya bir karışıklık çıkıyor ve bundan faydalanacaklar. Bir de Smallfolk'un o yeşillere bakış açısını değiştirip Rhaenyra'ya yakınlaşmasını sağlamak istiyorlar. Laenor ölmüş gibi gösterilip başka bir yere gönderilmişti. Basamak taşı savaşlarında olduğunu biz biliyoruz. Muhtemelen öyle tahmin ediyoruz. Sea Smoke'da oldukça huzursuz. Aynı zamanda sürekli Edma'da yanlıyor. Onun böyle zaten sadakat konusunda farklı bir özelliği olduğunu düşünürsek Sea Smoke'un, özellikle de 3. bölümdeki hali itibariyle Laenor'un ölmüş olduğunu, bunu varsayabiliriz, net bir şekilde söyleyebiliriz. Zaten yalnızlık çektiğini Mysaeri ağzından bize söylemişlerdi ki Helena ağzından da biz bunu öğrenmiştik biraz daha metaforik olarak. Tabi buradan Dragonsist muhabbeti başlıyor. İlk işte Lord Stephen Darklyn oluyor. İlk kurban diyebiliriz hatta. Daha doğrusu ve sonrasında bu biraz da tabii genele yayılıyorlar. Sea Smoke burada seçimini bizzat kendisi yapıyor ve Adam'ı kendine binici olarak seçiyor. Ki Adam ve Ellen zaten doğrudan Corlys'in çocukları. Bunları zaten biz biliyoruz. Bunları herhalde tekrardan hatırlatmaya gerek yok. Rhaenyra da bunu duyunca hemen atlayıp bu işin, olayın hani şey yapmak, hani ne olduğunu çözmek açısından
Adam'ın peşinden gidiyor ve Adam gidiyor burada Rhaenyra'nın önüne diz çöküyor ve yemin ediyor Rhaenyra'ya. Tabi bunu görünce de bir kişinin ejderhaya binebildiğini, diğer ejder tohumlarını toplamaya karar veriyorlar. Tüm bu yaşananların ardından da Vermithor'a Hook biniyor. Silverwing'e ise Urf biniyor. Yani böylece 3 tane yeni ejderha binicisi siyahlar tarafına katılmış oluyor. Tabi bu arada yeşiller tarafında da naiplik mevzusunda ciddi bir sıkıntı oluyor. Orada Alicent ben olmalıyım, beni burada naip yapın diyor ama Aemond tabi öne atılınca biraz daha tabi diğerleriyle de bağlantısı daha iyi ve herkes onu destekleyince Aemond burada naip olarak seçiliyor Aegon'a. Yani kral sıfatını bundan sonra o temsil edecek aslında ve ilk yapacağı işte gidip Alicent'ı burada konseyden kovmak oluyor. Buradan gelelim son kısma. Bizi ne bekliyor? Final nasıl bitti? Bu konuşalım. Final zaten bir sezon trailerını, bir saatlik bir trailerı izlemiştik. İlk olarak Tyrion Lannister Trierk birlikleriyle anlaşmıştı ve Loar'la beraber yola çıkmıştı. Diğer tarafta da gemisini tamir etmiş ve denize açılmış Corlys ve Aline olacak. Bu zaten net bir şekilde verilmişti ve bu bizi Boğaz Savaşı'na götürecek. Rhaena tarafında ise Gay Abandon umursamaz diye çeviriyorlar galiba yanlış hatırlamazsam. İsimli gemi Rhaenyra'nın işte çocuklarını ve o tüm çocukların hepsini Pentos'a, Rhaena dahil Pentos'a götürmek için hazırdı ama Rhaena onları bıraktı ve gitti Shipstealer'ın peşine düştü. En sonunda da Shipstealer bulmayı başarmıştı. Bu arada Rhaena'nın kendisine emanet edilen çocukları tek başına bırakıp böyle bir işe kalkışması da yani dünyanın en saçma hareketlerinden biri bu arada. Bu nasıl sonuçlara yol açacak bunu hep birlikte göreceğiz. Bu sezon için tabii Daemon'u hiç konuşmadık. O yüzden gelelim nehir topraklarına. Yani oraya geçmeden önce Daemon'un böyle bir yolculuğuna kısaca bir göz atalım. İlk olarak Bracken ve Blackwood'ların biz rekabetine tanık olmuştuk. Yani aralarındaki o savaşı The Burning Mill savaşıyla göstermişlerdi. Daha da sonra savaş görmemiştik ama savaşın sonucunu görmüştük. Bu aslında ejderhaların dönemi açısından yani İlk defa askerler düzeyinde bir savaş, yani bir çarpıştırma demekti. Şimdiye kadarki olaylar hep politika veya böyle biraz daha bireysel münferit olaylar üzerinden yürüyordu. Ama bu bölüm, yani tabii ki sezonun başındaki bölümden bahsediyorum. Bunun üzerinden ilk defa olaylar biraz daha genele yayılmıştı ve bu savaşın ilk kıvılcımında bu iki hane arasında atılması kesinlikle tesadüf değil. Çünkü Westeros tarihinin en eski, en bitmek bilmeyen, en köklü rekabetinden bahsediyoruz burada. Tabii bu olayın sonucunda Samwell Blackwood ölmüştü. Zaten daha sonrasında da Daemon'un ordu toplamak için yaşadığı her şey bu olaylarla alakalıydı. Daemon Oscar Tully ile karşılaşıyordu ilk başta fakat onu çok ciddiye almıyordu. Nehir Lordların başındaki Grover Tully çok yaşlı ve ölecek bir konumda zaten. Oscar ise onun hem torunu hem de varisi. Benji reşit olana kadar Blackwood'ların başında ise Sir William var. İlk olarak Daemon onunla görüşüyor ve hani diğer taraftan sonuç alamayınca onu birazcık böyle bir alttan alta hani benim yapamadığım şeyleri sen yapabilirsin gibisinden kışkırtıyor. O da gidiyor bunu kendi intikamı için kullanıyor. En sonunda Nehir Lordları geliyor. Daemon'u hatta böyle fazlasıyla böyle emrivaki şekilde ona böyle birazcık res çekiyorlar. Güzel de bir azar çekip gidiyorlar. Alice'ten yardım istiyor burada Daemon ve Alice muhtemelen Lord Grover'ın o birazcık daha diğer tarafa erken gitmesine yardımcı oluyor diyebiliriz. William Blackwood Amos Bracken'ı geliyor ve orada herkesin ortasına zaten teslim ediyor Daemon'a. Oscar Tully ise Daemon'u çok fena sıkıştırıyor burada. Ama ya çocuk ama Daemon'u gerçekten çok net bir şekilde sıkıştırıyor. Daemon bir şekilde burada Nehir Lordların tarafını alıyor. Gidiyor diğer taraftaki Blackwood'u idam ederek bunu başarıyor sonuç olarak. Herkes etrafında o ordusunu almayı başarıyor. Bu arada içsel hesaplaşmasını bitirmiş. Daemon da rolünü kabullenip kendini Rhaenyra'ya bırakıyor. Rüyalar mevzusuna girmeyeceğim burada. Ona belki ayrı bir video yaparım çünkü çok uzar konu. Burada Daemon'a doğru gelense 2 tane ordu var ve hani Harrenhal tarafında o 2 haftalık yol diye yola çıkmıştı. Oradan yola çıkmaya teşvik etti. Aemon onu çıkarmıştı. Daemon'u burada 2 ateş arasında bırakmak istiyorlar. Lannister ordusuyla beraber. 2 ordu da artık Harrenhal'a çok uzakta değil. Lannister ordusu da zaten Aemond'un talimatıyla doğrudan Harrenhal'a doğru harekete geçmişti. Golden Tooth'tan geçmişlerdi. Onu görmüştük 6. bölümde ve son bölümde de artık Harrenhal'a doğru yaklaştıklarını görmüştük. Orada uzaktan gözüküyordu zaten. Zaten geçiş noktası burası. Başka güzergahı yoktu Golden Tooth'tan başka ve biz ordusunda 1000 tane süvariler olduğunu biliyoruz. 7000 tane okçu piyadeler olduğunu biliyoruz. 500 adam da o
işte Leford'lardan yani Golden Tooth'tan aldıkları var. Herhalde toplamda bu kadarlar. Belki yolda biraz daha eklemişlerdir ama ona dair bir şey bilmiyoruz. Bunları göreceğiz. En sonunda Harrenhal'a doğru gelmeyi başarıyorlar. Ayrıca diğer bir ordu da Ormond ve ordusu da yani Hightower ordusu da Old Town'dan çıkmış. Birkaç böyle küçük çatışma haricinde ilerlemeye devam ediyor. Yanlarında Alicent'ın en büyük oğlu Daeron ve onun ejderhası Tessorion var. Biz bu ikiliyi de bu sezon sık sık göreceğiz. Finalde ise Alicent gizlice Dragonstone'a geliyor ve kaleyi Rhaenyra'ya teslim etmek istediğini söylüyor. Cole zaten Harrenhal'a doğru yola çıktı. Birkaç gün içinde Aemond'un da yola çıkacağını ve kral topraklarının korumasız kalacağını, gel diyor ki sen burayı kan dökmeden al, ben sana burayı diyor tüm kapıları açayım, her şeyi olduğu gibi teslim edeyim diyor, artık bu mesele bitsin diyor ve biz tam olarak bu noktada kaldık. İlk olarak biz zaten Boğaz Savaşı'nı açacağız. Şöyle genel olarak toparlarsak bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bu videoyu aslında biraz daha önce çekmem gerekirdi ama daha yeni bugüne yetiştirebildim. Diğer detayları zaten bölümler geldikçe konuşuruz ki çok fazla şey var konuşulacak. Artık ilk bölüm incelemesinde hani o yüzden görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.